Şu an cebinizdeki paranın sessizce eridiğini hissediyor musunuz? Binlerce kilometre ötede patlayan füzeler nasıl oluyor da akşam alacağımız muzun fiyatını belirleyebiliyor? Bugün New York Times'ın sarsıcı analiziyle savaşın sadece cepheyi değil, mutfak masanızı nasıl vurduğunu analiz edeceğiz birlikte. Hazırsanız görünmez cepheyle, savaşın ekonomisiyle giriş yapıyoruz. Bugün dünya sadece askeri haritaların yeniden çizildiği bir döneme değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzenin temellerinden sarsıldığı bir sürece tanıklık ediyor. Bir savaş başladığında patlayan sadece ne yazık ki füzeler olmuyor. Aynı zamanda borsa endeksleri, tedarik zincirleri ve en nihayetinde de bizlerin mutfak masraflarını etkiliyor. Ben de New York Times'ın son analizlerine bakarak karşımızda uzak bir çatışma değil, her birimizin cüzdanına uzanan bir ekonomik el görüyoruz ve savaşın maliyeti denildiğinde genelde hepimiz savunma bütçelerini konuşuyor oluyoruz ilk başta. Ancak asıl maliyet piyasaların en sevmediği duyguda gizli, belirsizlik. Bugün bu videoda bir çatışmanın nasıl olup da binlerce kilometre ötedeki bir market rafını boşaltabildiğini, petrol fiyatlarını neden bir gecede fırlattığını bu konu özelinde ve küresel finans sisteminin bu şoka nasıl tepki verdiğini tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. İlk bölümümüz enerji krizi ve lojistik kaos olacak. Ekonominin ilk kuralı şudur: enerji her şeydir. New York Times'ın enerji koridorlarına dair yaptığı son haberlerde de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Özellikle her yayında belirttiğimiz Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının askeri gerilimle anılması bile, bu askeri hareketlilik başlamadan önce bile küresel petrol fiyatlarını bir günde %5'in üzerinde yukarı taşıdı. Peki petrol varil fiyatının 75 doları aşması neden sizin için bir felaket senaryosu? Çünkü modern dünyada yediğimiz ekmekten bindiğiniz otobüse kadar her şey fosil yakıtlara göbekten bağlı durumda. Petrol fiyatı arttığında sadece arabanızın deposu pahalanmaz. Dolayısıyla o ekmeği fırına taşıyan kamyonun da maliyeti artar. Çiftçi traktörünün koyduğu mazot da zamlanır. Yani sonuç olarak savaşın ilk mermisi aslında enerji piyasalarına sıkılır diyebiliriz. Şu an New York ve Londra borsalarındaki vadeli işlem kontratları sanki yarın hiç enerji gelmeyecekmiş gibi bir panik havasında haliyle. Doğalgaz fiyatlarındaki %50'lik o ani sıçrama sadece sanayi değil, kış aylarında ısınma maliyetlerini de vuruyor. Dünyanın büyük bölümü şu an kışı yaşıyor. Bu enerjinin silah olarak kullanılması dediğimiz o eski ama etkili soğuk savaş taktiğinin 2026 versiyonu diye tanımlayabiliriz. İkinci bölümümüzde borsalardaki güven erozyonu olacak. Şimdi gelin finansın kalbine, Wall Street'e bakalım. New York Times finans yazarlarının kan gölü olarak tanımladığı o günleri hatırlayalım. Dow Jones Endeksinin bir günde 1200 puan erimesi sadece zenginlerin kaybettiği bir oyun ya da para olarak bakmayalım. Bu düşüş şirketlerin yatırım yapma iştahının kesilmesi, yeni işe alımların durması ve milyonlarca insanın emeklilik fonlarının bir gece buharlaşması bile demek olabilir. Piyasalar neden bu kadar sert tepki veriyor peki? Çünkü ekonomistler ve ekonomiyle ilgilenenler de bilir ve bunu böyle tanımlar. Para korkaktır. Bir çatışma çıktığında yatırımcılar riskli gördükleri her şeyden kaçarlar. Hisse senetleri satılır, kripto paralar elden çıkarılır ve herkes güvenli liman dedikleri altına veya keşe yönelir. Altın da o yüzden yükseliyor. Bu büyük kaçış küresel sermayenin donmasına neden olur. Özellikle havacılık ve turizm sektörü bu durumdan en ağır darbeyi alanlar arasına girer. United ve American Airlines gibi devlerin hisselerindeki %10'luk kayıplar sadece o şirketleri değil, küresel turizm alanını da felç eder. Dolayısıyla zincirleme olarak insanlar uçmaya korktuğunda veya bilet fiyatları artan yakıt maliyetleri yüzünden erişilmez olduğunda koca bir ekosistem çökmeye başlar. Üçüncü bölümde de enflasyon canavarının geri dönüşünden bahsedeceğim. Belki de
En korkutucu olan enflasyon. Tam küresel çapta fiyat artışlarının dizginlendiğini, merkez bankalarının faiz indirimine gideceğini düşündüğümüz bir dönemdeydik hatırlarsanız. Ancak savaş çanları New York Times'ın deyimiyle enflasyon ateşine benzin döktü. Alevlendi resmen. Amerika'da enflasyonun %3 barajına çakılı kalması ve yeniden yukarı yönlü hareket etmesi bir tesadüf değil. Tedarik zincirleri koptuğunda ürün arzı azalır ancak talep baki kalır haliyle. Az olan mal her zaman pahalılaşır ve bugün markete gittiğinizde ödediğiniz o fazladan paranın bir kısmı aslında jeopolitik risklerin bir vergisi olarak düşünebilirsiniz. Merkez bankaları şimdi imkansız bir kararın eşiğinde diyebiliriz. Ya enflasyonu durdurmak için faizleri yüksek tutup ekonomiyi durgunluğa sokacaklar ya da piyasaya para pompalayıp paranın değerinin iyice düşmesine göz yumacaklar. Bu da ekonomik bir çıkmaz sokak demek oluyor açıkçası. 4. bölümde de şirketler ve yatırım duraksamasından bahsedeceğiz. Çünkü iş dünyası için belirsizlik resmen ölümcül bir hastalık. Bir CEO düşünün, önümüzdeki ay petrolün ne kadar olacağını, gemilerin güvenli bir şekilde limana ulaşıp ulaşamayacağını bilmiyorsa dolayısıyla yatırım yapmaz. En basit haliyle anlatıyorum. Yeni bir fabrika açamaz, yeni bir yazılım projesine başlayamaz. Dolayısıyla dev teknoloji ve üretim firmalarının bekle ve gör moduna geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve duraklama ekonomik büyümenin motorunun stop etmesi anlamına gelir ve işsizlik oranlarının bu süreçten etkilenmemesi de ne yazık ki imkansızdır. Savaş sadece fiziksel yapıları değil, ekonomik gelecek kurgusunu da havaya uçuruyor deyim yerindeyse ve nakliye masrafları arttıkça da küresel ticaretin o meşhur tam zamanında üretim mantığının iflas etmesine neden olur. Artık şirketler stok yapmak zorunda kalır. Bu da maliyetleri daha da arttırır açıkçası. Videonun finaline doğru özetlemek gerekirse, videonun başında bir soru sormuştum. Cebimizdeki paranın eridiğini hissedip hissetmediğimizi sormuştuk. Eminim ki hissedenler vardır. Peki bu savaşın hesabı kime kesilir dersek, cevap ne yazık ki çok net. Hepimize kesilir. Savaşın ekonomik sonuçları sadece devletlerin savunma harcamalarıyla sınırlı değildir. Bu maliyet ödediğiniz elektrik faturasında, aldığınız kredinin faiz oranında ve market sepetindeki ürünlerin sayısında gizlidir ne yazık ki. Bu videoda anlatmak istediğim ana konu şudur. Küresel ekonomi o kadar birbirine bağlı bir ağdır ki bu ağın bir ucundan yangın, diğer ucundan herkesi dumanıyla boğabilir deyim yerindeyse. Barış sadece bir ahlak, bir erdem değil, aynı zamanda küresel refahın tek sürdürülebilir anahtarıdır. Peki bu videoyu izleyenler için bu anına kadar bir sorum olacak. Siz bu süreçte kendi ekonominizi nasıl koruyorsunuz? Artan fiyatlar ve fiyatlardaki bu dalgalanma hayatınızı nasıl etkiliyor? Yorumlarda bu ekonomik savaşı nasıl yönettiğinizi benimle paylaşın ve analizlerimi kaçırmamak için kanala abone olup bana destek vermeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bu şekilde derin analizlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.